Komutanlığı yaptığım çeşitli görevlerden sadece bir tanesi. Tabancamı iki koltuğun arasına tam dolduruş yaptım. Son 2 mermiyi de kendimize ayıracağım. Birini eşime, birini kendime. Baktım burada bir delik, arkada bir delik, buradan vurulmuş. Ayı bana çağrı yaptım dedim, vuruldu. Celallendi. İçeriye geçmeden yalnızca birkaç saniyenizi alacağız. GZT olarak Yaptığımız işi önemsiyoruz ve çok çalışıyoruz. Amacımız da GZT YouTube kanalını 1 milyon aboneye ulaştırmak. Bu da sadece sizin katkılarınızla mümkün. Abone ol butonuna tıklayarak 1 milyon yolculuğumuzda Bize destek olabilirsiniz. Bir kişiden ne olur demeyin. bizim için çok önemli. Şimdiden teşekkür ediyor. Ve hemen içeriye dönüyoruz. Başlayalım. Emekli Jandarma Yarbay Şefik Ünal'la birlikteyiz. Komutanım, ben size abi diye hitap ediyorum. O yüzden burada da öyle hitap etmek istiyorum. Çünkü sohbet edeceğiz. Evet. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür GZT takipçilerinin merak ettiği, tanışmamızı istediği, soru sormamızı istediği isimlerden biriydiniz. Ben de bugün size merak ettiklerimi sormak istiyorum. Ama ilk olarak şunu sorarak başlayayım. Sizi özel harekatçı olarak tanıyorlar. Halbuki tam alanınız sanırım özel harekat değildi. Ama ilk cümle olarak sorayım. Siz terörle çok yoğun mücadele eden ekiplerin, timlerin içinde bulundunuz. Hem komutan olarak hem çok yoğun bir şekilde bu mücadeleyi yürüten bir isim olarak. Ben direkt sorarak başlayayım. Neden çok zor bu iş? Neler sizi çok zorladı? Şimdi askerlik zaten başlı başına zor bir meslek. Jandarmalık da öyle zor bir meslek. Jandarma ve üzerine komando olduysan daha da zor görevlere talipsin demektir. Jandarma, komando ve özel harekat birliklerinde de görevlendirildiysen zorun da zoruna talip oldun demektir. Şimdi bazı söyleşilerimde ön plana çıkartılmıştır. İşte JÖK komutanı, JÖK komutanı diye. Ben emekli jandarma yarbayım. Evet, JÖK komutanı sıfatım nereden geliyor? Muş A timlerinde tim elemanı olarak göreve başladım ben. Daha sonra Mardin Jandarma Özel Harekatta Bölük Komutanlığı görevinde bulundum. Yine komando birliği olarak da son olarak Çakır Söğüt Jandarma Tugayı'nda tabur komutanlığı görevini yaptım. JÖK komutanlığı yaptığım çeşitli görevlerden sadece bir tanesi. Elbette ki en zor olanı, en meşakkatli olanı, özellikle 90'lı yıllarda görev yaptığımız dönemde şartlar oldukça zordu. Benim de kendi meslek hayatımda en zorlandığım yıllardı. Neydi çok zor olan komutanım? Şimdi bir kitabım var biliyorsun. Biliyorum. Orada bir slogan cümlemiz var. Diyorum ki mücadele ettiğimiz sadece terör değildi. Terör, evet. Terörle mücadele zor bir görevdir. Bununla birlikte zorlu coğrafi koşullarla mücadele ediyorsunuz. Zorlu iklim koşullarıyla mücadele ediyorsunuz. Yeri geliyor açlıkla, susuzlukla mücadele ediyorsunuz. Buna benzer daha birçok zorluk var. Onların hepsiyle mücadele etmek zorunda kalıyorsunuz. İlerleyen aşamalarda daha detaya girerim. Eksi 30 derecede, eksi 40 derecede görev yapmak ne demek? Düşünsenize yani. Ya da 45-50 derece sıcaklıkta görev yapmak ne demek? Aç, susuz. Yani bunlar şimdi bir kalemde zordu, efendim şöyle zordu, böyle zordu diye tarif etme belki zor ama detaya girdikçe anlatırım. Komutanım, bu arada kitap dediniz. Bir solukta okuduğumu söylemem lazım. Bana ulaşılı çok olmadı fakat bir solukta bitirdiğim bir kitap oldu. İsmi İki Mermi Bir Hayat. İsimden de yola çıkarak sormak isterim. Hiç ölümle burun buruna geldiğiniz anlar oldu mu? Ölümle çok yaklaştığınız anlar oldu mu? Nasıl hissettiniz? Neredeydi? Dinlemek isterim. Ya tabii ki yani defalarca. Bir kere her göreve çıkarken çatışma riski hemen hemen her görevde vardır. O riski göze alarak, o riski bilerek çıkarsınız. Elbette yüzlerce, binlerce defa göreve çıkmışızdır. Bu çıktığımız görevlerden birçoğunda çatışmaya da girdik. Birçoğunda dediğim çok riskli bölgelerden de geçtik. Birçoğunda ölümden de döndük. Bu benim için sayısızdır yani sayısı tarif edemem, anlatamam. İki mermi bir hayat dedin ya, istersen oradan devam edeyim mi? Yani şöyle neden iki mermi bir hayat? Ben Muş 92 yılında Kocaeli İl Jandarma'da görevliydim. 89 yılında mezun oldum. Mezun olduktan sonra 1989 yılı sonlarına doğru yine Foça Jandarma Komando Okulu'na gittim. Komando kursu gördüm, komando oldum. 1991 yılında da o zaman için Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda jandarma personeline özel bir kurs açılmıştı. O kursa katıldım ve doğuya gidip terörle mücadele etmeye hazır hale geldim. Nitekim o sene Muş A timine atandım. Nedir Muş A timi komutanım? Şu anki JÖH'lerin çekirdeği diyeyim. O zamanlar A timlerimizde bir subay, 10 asubay vardı. O ilin en güzide timiydi. En riskli bölgelere, en nokta operasyonlarına, en riskli görevlere onlar giderdi. Ya da herhangi bir yerde bir terör olayı olduğu zaman ilk müdahaleye onlar işte uygun araçlarla, helikopterle vesaire giderdi. A timlerinin kuruluş maksadı oydu. Daha sonra gelişen zaman içerisinde farklı isimlere büründü
birliğin ismi. En son şu anda Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlıkları şeklini aldı. 92 yılında A timine tayin oldum. O zamanın iletişim şartlarından bahsediyorum. Birazcık da nostalji benim için. Doğal olarak tayin olduğum yeri arıyorum. Hep böyledir bizim meslekte. Nasıl ulaşacağım, oradaki şartlar nedir, lojman var mıdır vesaire var mıdır? Bu tür bilgileri alırsınız. Herkes bunu yapar. Muş İl Jandarmayı arıyorum. A timine bağlanmak istiyorum, yani telefonla bağlayın diyorum. Bir türlü bağlayamıyorlar. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. En son personel şube müdürünü aradım. Dedim böyleyken böyle. Sen dediler buraya gel, biz seni timine göndeririz. Onlara ulaşamazsın falan dediler. Tamam dedim, neyle geleyim dedim. Otobüsle mi geleyim, trenle mi? Vallahi ona bilemem dedi, ona sen karar ver dedi. O zaman için şu anki konvoy sistemi yok henüz. O birliklere, o bölgedeki birliklere atanan personel olsun, erbaş ve erler olsun, herkes kendi imkanlarıyla sivil otobüse, minibüse, işte ne diyeyim trene, uçak olan yerlerde uçağa binip gidiyor. Muş'a uçak seferi yok o dönem itibariyle. Düşünüyorum, trenle gitsem basından takip ediyoruz. Trenlere de saldırı sabotaj olayları oluyor. Otobüse gitsem otobüste de aynı sıkıntı var. Hemen hemen her gün bir takım yerlerde yollar kesiliyor gündüz gözüne. Üstelik. Ondan sonra araçta bulunan askeri personel, polis, öğretmen gibi kamu personeli araçlarından indirilip kaçırılıyor ya da orada bulduğu yerde katlediliyor. Sivil vatandaşlar katlediliyor. Düşündüm, bir karar vereyim dedim. Ben kendimce dedim tren gene en sağlamıdır dedim. Trenle gitmeye karar verdim. 32 saatlik bir yolculukla trenle gittim. Birliğime ulaştım. Dedikleri gibi birlik ben gittim. Birlik dışarıda görevde. Timim yani daha doğrusu. Neyse orada ev tuttum vesaire. Eşyamı getirmek üzere Ankara'ya geldim. Zar zor kamyon buldum. Kamyoncular Muş deyince gitmek istemiyorlar. Biz oraya gitmeyiz diyorlar. O dönem koşullarında. Tabii yani. Şimdi şükür şu anda çok iyiyiz ama o dönemde bölgede yollarda can güvenliği sıkıntısı vardı. Yani büyük bir eksiklik vardı. Kamyoncular gitmiyor. Zar zor Van'dan gelen bir kamyoncu buldum. Ondan anlaştık. Eşyaları yükledik, gönderdik. Şimdi eşim ve ben Muş'a gideceğiz. O arada geçen süre içerisinde trene saldırı olmuştu. Biz de şahitlik yapmıştık. Biz de o saldırı olayının akabinde hemen takviye olarak gitmiştik. Öyle de bir olay yaşadım. Tren de emniyetli değil. Dedim en iyisi otobüsle gidelim. Akşam üzeri saatlerde otobüse bindik. Elazığ'a kadar geldik. Elazığ'da geçtik. Elazığ-Bingöl arasında işte riskli bölge başlıyor. İlk gidişimde tabancam yoktu Muş'a. Şahsi tabancam yoktu. Muş'a gidip göreve başladıktan sonra oradan birlikten zimmetle bana tabanca verilmişti. O tabancam var yanımda. Otobüse bindik. Cam kenarına eşim bindi. Ben koridor tarafına oturdum. Tabancamı iki koltuğun arasına tam dolduruş yaptım. İki koltuğun arasına sıkıştırdım. Hafifçe de kamufle ettim. Kafamdaki plan şu. Ola ki bir yol kesme falan olursa teröristler tarafından teslim olmak diye zaten öyle bir dünya yok. İşte otobüsün ön kapısına binecekler, arka kapısına binecekler. İşte birkaç kişi binecek, kimlik kontrol edecek, bilmem ne diyecek. O esnada bana yaklaştıklarında vurabildiğim kadarını vuracağım. Son 2 mermiyi de kendimize ayıracağım. Birini eşime, birini kendime. Kafamdaki plan bu. Otobüs ne hikmetse o gün çok hızlı gitti. Normal şartlarda hava aydınlanmaya yakın Elazığ'da olması gerekirken daha erken gitti. Elazığ'dan çıktık, riskli bölgelere, Bingöl'e doğru daha riskli, emniyetsiz bölgelere yaklaştıkça diken üzerindeyim, böyle bakıyorum. Otobüsün camından önümü görmeye çalışıyorum. Karşıdan araba geliyorsa rahatlıyorum. Karşıdan araba geliyorsa yol açık demektir, trafik işliyor demektir. Karşıdan araba gelmiyor ise yolda bir sıkıntı var demektir. Sabahın ilk saatlerine doğru yaklaştık, iyice uykuda bastırdı ama gözde böyle cin gibisin. Otobüs en ufak bir fren yapıyor, hemen zıplıyorum, bakıyorum. Bir şey yok, geri oturuyorum falan. Böyle endişeli bir yolculuk yapmıştım. Şimdi korku mu? Korku, evet. Korktun mu? Evet korktum. Ne yalan söyleyeyim? Kim korkmaz? Yanında eşim var. Tek başına olsan belki dersin ama insan yanında eşi varken böyle bir tehlikeyle karşı karşıya kalırsa korkmaz mı? Yani korkmamak anormalliktir, anormal olur zaten. 2 mermi bir hayat ismi oradan geliyor işte. Çok anlamlıymış abi. Evet. Şimdi ben şuna merak ediyorum abi. Çok uzun süreler dağlarda, çatışmalarda böyle yoğun bir şekilde korkunun, böyle belirsizliğin, tehlikenin olduğu yerlerde görev yaptınız. Evet. Bana unutamadığınız operasyonlarından biraz anlatırsanız çok mutlu olurum. Çünkü gerçekten dinlemek istiyorum. Hangi birini anlatayım? Ya da hangi birini unuttum ki? Yani özellikle çatışmaya girdiğimiz görevler, hele de şehit verdiğimiz görevlerin hiçbirini unutmamız mümkün değil. Saniye saniye kayıtlı zihnimde. Ağıllı köyünde bir operasyonumuz vardı. Onu anlatayım istersen. Yıl kaç abi? Yıl 1994.
94 yılı. Muş ovadır. Ovanın bitiminde Muş var. Muş'un arkasında Karaçavuş Dağları ya da Muş Güney Dağları vardır. 3000-3500 rakımlı. Onun arkasında derin vadi vardır. Orada yerleşim yerleri vardır, köyleri vardır. Ondan sonra da Batman sınırı başlar. Bir gün, kış günü en uçtaki İnardı köyümüze teröristler tarafından işte baskın düzenlenme girişiminde bulunulduğu, teröristlerin püskürttüğü bilgisi geldi. Normalde kış günü teröristler ve gündüz gözüne bir korucu köyüne ya da herhangi bir birliğe saldırı düzenlemeleri mümkün değil. Çünkü karda hareket kabiliyetleri sıfır. Korucuların da uyanıklığıyla vesaire eylemi gerçekleştiremeden derin bir kanyon vardır. O kanyonun içerisine giriyorlar. Tabii olay merkeze bildirince de bizi hızlı bir şekilde helikopterle o İnardı köyüne attılar. Korucular da orada bir istişare yaptık. Ne oldu, kaç kişilerdi, nasıl oldu falan. Kanyona girdiklerini söylediler. Bir değerlendirme yaptık. Bu kanyonun ucu şeyden çıkıyor. Ağlı köyünden çıkıyor. Yaya olarak o mesafeyi kat etmemiz zaten mümkün değil. Çünkü 2-3 metre kar var yerde. 2-3 metre kardan bahsediyorum. Düşünebiliyor musun? En fazla kaç metre ya da santim karın üzerinde yürüdün sen? 1 metre yoktur komutanım. Nerede İmkansız yürüdün? zaten. Yani. Yani o bile imkansız. Yani karda harekat zordur, yürümek zordur. İşte her ne kadar botlarımız üzerine bot kılıfı dediğimiz şeyler varsa, aparatlar olsa da zordur. Şimdi karda yürürken mesela kar yağdı, güneş vurdu, eridi. Orası geceleyin dondu. Üzerine ertesi gün, 2 gün sonra tekrar kar yağdı. Bir tabaka daha oluştu. Böyle bir tabaka katman katmandır kar, o 2-3 metrelik kar. Bazı yerde yumuşaktır. Ayağını bir basarsın, olduğu gibi dize kadar saplanırsın. Bazı yerlerde de serttir. O don tabakası çözülmemiştir. Onun üzerinde daha kolay yürüyebilirsin gibi. Yapılan planlama gereği dediler ki sizi alalım helikopterle Ağlı köyüne atalım. Muş'tan diğer takviye birlikler de gelsinler. O kanyonun çıkış noktasında tıkama yapılsın. Tabii bu planlama yapılana kadar, birlikler hazırlanıp oraya atılana kadar öğleden sonra 3 gibi oldu. Öğleden sonra 3 ne demek? Havanın kararmasına 1 saat var. 1 saat içerisinde ne yaptın? O köye atıldık, Ağlı köyüne. Hızlı bir şekilde kanyonun çıkışına tertiplendik. Orada operasyon komutanı diğer birlikler geldi vesaire. Tahminimize göre, köyler söylemiyor ama tahminimize göre muhtemelen o kanyondan çıktılar. Bu tarafa doğru giderlerse Mutki'ye doğru gidecekler. Bitlis Mutki. Bu tarafa doğru giderlerse üç evlerden de terör örgütünün ana kamp alanı olan Şenyayla bölgesine gidecekler. Burada bir es vereyim mi? Şenyayla bölgesi. Dönem itibariyle 600, 700, 800 kişilik terör örgütünün mensubunun barındığı bir alandan bahsediyoruz. Şenyayla. Şeytan üçgeni derler. Diyarbakır Kulp, işte Muş Merkez ve Bingöl üçgenindedir. Şimdi bunu deyince şaşırdım. 700-800 kişilik. Az önce sohbetimizde dedik yurt içinde kaç kişilik grup kaldı şu anda? 100 küsür kaldı Yani sonra. 100 küsür. Sadece bir bölgede 800 kişiden bahsediyoruz. Evet. Peki 800 kişi vardı da devlet ne yapıyordu diye bir soru gelebilir. Evet. Ne yapıyorduk? Bir, bu 800 kişilik, 800-700 kişinin barındığı alan öyle küçük dar bir alana, devasa bir alan. Onlarca kanyonun, dere yatağın, dağın, tepenin vesairenin olduğu bir alan. Çok geniş bir alan. Bir de zor bir coğrafya. Çok zor bir coğrafya. İki, Muş'taki o anki askeri kuvvetlerle, mevcut kuvvetlerle o bölgeye girmek çok zor. Mutlaka dışarıdan bir takviye gelmesi gerekiyor. Nitekim ileriki dönemde ondan yaklaşık 7-8 ay sonra işte Bolu Tugayı geldi. Diğer birliklerle birlikte o bölgeye operasyon icra edildi. Çok da iyi neticeler alındı ama anlattığım tarih itibariyle Şubat ayıydı yanlış hatırlamıyorsam. Durum böyleydi, manzara buydu. Köyler söylemedik, görmedik, duymadık, bilmiyoruz. Çok klasik bir cevaptır bu da. Dikkatini çekti mi? Yani o grup oradan geçmiş, Mutki istikametine gitmiş. İleride başka bir köyümüz var. Geceyi o köyde geçirmişler. Ama köyler bize bir şey söylemiyor. Biz sadece değerlendirme yapıyoruz, izleri takip ediyoruz vesaire. Nitekim çıktıklarını, yani kanyondan çıkıp öteki istikamete gittiklerini anlamış olduk. Ancak oraya o an itibariyle, o saat itibariyle operasyon düzenlememiz, yaya olarak gitmemiz falan yine mümkün değil. İklim ve hava koşulları dolayısıyla söylüyorum. Derken ertesi güne dair bir planlama yapıldı. O gece köyde kalacağız. Operasyon komutanı ve yanındaki işte bir takım havancılar vesaireler köyün okulunda kalacak. Okul boş zaten. 3-4 yıldır kapalı eğitim öğretim yapılmıyor. Bizler de işte bitim filan evde, bitim filan evde. Biz de muhtarın evinde kalacağız o gece. Muhtarın evi de köyün altında şöyle bir dere yatağı var. O dere yatağını
gören hakim bir noktada en uçta. Orada biz kalalım dedik özellikle. Dere yatağını iyi gözetleyebilmek için. Velhasıl kelam o geceyi öyle tetikte geçirdik. Şimdi az önce söyledim ya, muhtemelen eksi 20'lerde falan hava sıcaklığı. Muhtar evinde kalıyoruz. 15 dakika, 20 dakika mevzide dışarıda işte bir kısım arkadaşımız nöbet tutuyor. Diğerleri içeride ısınıyor sobanın yanında. Onlar ısınıyor gidiyor. Diğer mevzidekileri değiştiriyor. Onlar geliyor. Isınıyorlar. Öyle yarım saat, bir saat dışarıda durmak mümkün değil. Mümkün değil. Sabah bizden uzak bir noktada yine dere yatağının içerisinde silah sesleriyle irkildik. Tesis muhaberesi hızlı bir şekilde falan düşmeden. Ha bizimle birlikte o gün görevde 2 özel kuvvet timi de vardı. Onların bulunduğu istikametten görüntü almışlar. Teröristlerin söylediğimiz istikametten gelerek böyle dere yatağının içerisinden tek tek sıçramalarla geçerek kanyonun içerisine girdiğini, hava tam aydınlanmak üzere son anda tespit etmişler. Ateş olsa da teröristler kanyonun içerisine tekrar girdi. Yani bir gün önce geldikleri kanyonun içerisine tekrar girmek zorunda kaldılar. Hızlı bir planlama yapıldı. Dediler ki özel kuvvetliler biz kanyonun içerisine girelim. Takviye falan istemiyoruz, biz hallederiz dediler. Operasyon komutanı dedi ki hayır dedi, tamam siz girin. Ama bizim özel harekat timlerimiz de sol yamaçlardan gitsinler, ileriden bir noktadan kanyonun içerisine girsinler, önünü kessin teröristlerin. Hani arkadan siz, önden de onlar, arada sıkıştırırsınız diye bir planlama yapıldı. Nitekim gittik. Hızlı bir şekilde o belli belirsiz yoldan tırmanmaya başladık. Tırman, hızlı bir şekilde. Ağırlıklarımızı almadık zaten, sırt çantası falan almadık. Sadece mühimmatlarımızı aldık. Tırmana, bata çıka bir 2-3 kilometre tırmandık. Dedik ki burası uygun, buradan artık aşağı inelim, kanyonun içine doğru. Tim komutanımız rahmetli Ayboğa, müthiş MG3 kullanırdı. O anki göreve çıkarken komando bölümündeki timlerden bir tanesinden MG3 istedi. MG3 bizim kendi elimizdeki makinalı tüfeğe göre daha etkin. O şekilde tam kanyona inmek üzereyiz. Kanyonu şöyle hakimden gören bir tepecik var. Komutanım dedim, sen burada kal. MG3'te bize destek ver, ben timle beraber aşağı ineyim. Diğer timimiz de var, 2 tim aşağı inelim. Aşağıda bizim timin emir komutası ben de olur. Diğer tim de var. Biz aşağıdan sıçramalarla inelim dedik. Kanyona indik. Aramızda ne kadar var? Yani 100 metre ya var ya yok teröristlerle. Özel kuvvetçiler girişten girmişlerdi. İlk teması sağladılar ama ilerleyemediler. Yamaçlara tekrar çıkmak zorunda kaldılar. Onlar orada sabit kaldı. Atış ediyorlar vesaire ama kanyon şöyle kıvrımlı. Bazı yerde 3 metre önünü görüyorsun, bazı yerde 10 metre önünü görüyorsun. Daha fazlasını göremiyorsun. Biz kanyonun içerisindeki uygun hareket tarzıyla ilerlemeye başladık. Ayıbara diyorum, komutanım ateş desteği ver diyorum. O başlıyor makinalı tüfekle taramaya bazı yerleri. Biz onun himayesinde 3-5 adım atıyoruz falan böyle. Biz kendimiz kanyonun sol yamacına çarptırarak bomba atarla atış yapıyoruz. El bombası atıyoruz falan böyle uygun taktik ve tekniklerle ilerlemeye başladık. Biz sağ tarafından, o derenin sağ tarafından, diğer timimiz de sol tarafından ilerliyor. Dere gürül gürül akıyor. Buraya kadar, belimize kadar su. Derenin kenarında kayalar var büyük büyük. O derenin değdiği, suyun değdiği yerler buz, üzeri gene kar. Yanında yürümeye elverişli yerler yok. Normalde hani yaz mevsiminde orada bir patika varmış ama kar her şeyi kapatmış, her yeri kapatmış. Çok zor yürüyorsun. Bu şartlar altında biz böyle yavaş yavaş sıçramalarla ilerliyoruz. Biraz sonra böyle o gürül gürül akan suyun içerisinden bir şey böyle sağa sola çarparak geliyor. Ceset, terörist cesedi. Bizim atışlarımızdan, özel kuvvetçilerin atışından bir şekilde bir tanesi ölmüş, suya kapılmış, su almış getiriyor. Bizim sol tarafımızdaki time yakın geçiyordu. O tim arkadaşlardan bir tanesi attı elini, cesedi kenara çekti. Bu şekilde devam ediyoruz. 3 tane ceset geldi. Su getirdi yani. Sonra sol taraftaki timin yürümesi imkansız hale geldi. Yani yürüyemediler. Geçiş noktası bulamadılar. Ben ve benim timim sağ taraftan devam ediyoruz. Bir ben sıçrıyorum. Orada mevzileniyorum. Oradan atış yapıyorum. Oradan sonra body'm sıçrıyor. Beni geçiyor önüme. Ben onun önüne geçiyorum diye. Şöyle bir noktaya geldik. Son kıvrım diyeyim. Zar zor sıçradık buraya kadar. Burada yanımdaki body'm her zamanki gibi böyle konuşmuyoruz zaten. Öyle tesis muhaberesi falan da yapmıyoruz mümkün mertebe. Kendi aramızda da konuşmuyoruz. Kaşla gözle işaret ediyoruz.
gel falan yapıyoruz. Yani böyle görek haberleşme usulleri ya da birbirimizin bakışından anlıyoruz. O şekilde haberleşiyoruz. Ses disiplini dolayısıyla değil mi komutanım? Tabii yani artık teröristlerin seslerini duyuyoruz biz. O kadar yaklaştığımızın farkındayız. Atışta yapıyorlar bize. Yani tam benim geçti bir buçuk metre önümdeki kayanın arkasında mevziinde tam yatmasıyla kalkması bir oldu. Abi vuruldum dedi. Burası tuttu. Geleyim dedim, yok gelme dedi. Burada terörist kaynıyor, ben geliyorum dedi. Gelebilecek misin? Geliyorum abi dedi. Verdim ben ateşi. Bir şarjör neredeyse boşalttım. Ben ateş ederken yanıma geldi. Bir kayanın arkasına sırtını dayadı, oturdu. İyi misin? Abi iyiyim, ben merak etme diyor şimdi. Ben ondan telaşlıyım. O gayet sakin. Abi vurdu mu? İyiyim herhalde ya falan diyor. Baktım burada bir delik. Arkada bir delik, buradan vurulmuş. Ayı bana çağrı yaptı dedim. Vuruldu. Celallendi. Veriyor şeyi, M-Göğüş'te mermiyi, el bombası, tüfek bombası ne varsa bütün arkadaşlar o grubun olduğu istikamete doğru atıyor. Ama şimdi şöyle diyeyim, yani 20 kişilik grup ya da 24 kişilik grup bir yere sıkıştı. Hepsi bir yerde oturup seni bekliyor değiller yani. O kanyonun içerisinde işte kayaların arasında oyuklar var, mağara gibi bir yer var vesaire vesaire, öyle bir yer. Onlar da kendilerini koruyorlar atışlardan bir şekilde. Velhasıl kelam harp paketini çıkardım. Nedir o abi? İçinde sargı bezi falan vardır. Acil hallerde şey yapmak için, yarayı ya tampon yapmak için hepimizin üzerinde bulunurdu. Buraya yerleştirdim. Onun harp paketini aldım. Onun de arkasına yerleştirdim. İşte hücum yeleğini çıkardım, silahını aldım. Üzerindeki yükleri hafifletmiş oldum. Geri çekileceğiz. Geri çekiliyoruz. Bir noktaya geldik ki giderken çok zor geçtiğimiz bir nokta vardı. Yani 3 adımda atlayarak geçebileceğimiz bir yer. Suyun içinden, o gürül gürül akan suyun içerisinden şöyle kayalar var. Ama araları var bayağı 1-1,5 metre falan. Sekerek geçeceğiz yani. Giderken güzel geçtik. Şimdi arkadaşım yaralı. Benim elimde bir dünya 2 kişilik silah teçhizat var. Oraya geldik, geçebileceğim mi dedim. Abi geçeceğim ben, geçerim ben. Sen beni merak etme dedi. İyi, önce sen geç dedim, geçti. Ondan sonra geçtikten sonra onun silahını fırlattım ona doğru. Onun hücum yeleğini fırlattım ona doğru. Kendi silah teçhizatım kaldı sadece. O kayalara zıplayarak 3 adımda kendimi kenara zar zor attım. Hava karardı bu arada, kararmaya yakın. Helikopter gelmek üzere Diyarbakır'dan. Zar zor neyse çıktık yukarı. Timle buluştuk. Herkes işte benim yaralı olan arkadaşın durumunu merak ediyor falan. İyi falan. Kendi yürüyebilecek durumda en azından falan olunca biraz insanlar, diğer arkadaşlarımız falan rahatladılar. Helikopter geldi. Ayboğan dedi ki pilotla muhabere yapıyor ama biz çok zor duyuyoruz. Helikopterin o gürültüsü, karları savurması, hava karardı. Başımızda kar başlığı var, gözümüzde kar gözlüğü var. Helikoptere sırtımızı dönüyoruz rüzgarından ve o savurduğu karlardan korunmak için. Bu arada zar zor telsizi dinlemeye çalışıyoruz. Bir yer dedi ki pilota, Tim'i de al, köye bırak, ondan sonra yaralıyı götür. Oysa ki daha sonra pilot demiş ki hayır, bu kurtarma helikopteri Tim'i alamam demiş. Kapasitemiz yok demiş yani. Haliyle helikopter alçaldı, ineceği alan yok. Böyle bir yerden 1-1,5 metreye kadar alçaldı. Oradan binilecek. Helikopter alçalınca Ayboğan da Tim arkadaşlarımıza böyle demişti. Bizi köye bırakacak, oradan şeye gidecek diye Diyarbakır'a. Arkadaşlar bindi. Zar zor. Helikopter biraz havalandı. Ben ve yaralı ve diğer arkadaşlar aşağıdayız. Helikopter havalandı. Pilot soruyor içeridekilere, tamam mı, yaralıyı aldınız mı? Yo diyorlar. Yaralı aşağıda. Siz kimsiniz? Bizi köye bırakacaksınız ya falan diyorlar işte. İçeride böyle bir teknisyenle bizim arkadaşlar arasında bir diyalog geçiyor. Ya inin diyor, bu helikopter diyor, arama kurtarma helikopteri. Yaralıyı alacağız sadece falan diyor. Tekrar alçaldı falan. Bu sefer daha 2-2,5 metre falan mesafe diyeyim anca alçalabiliyor. Helikopterin içerisinde arama kurtarma personeli vardı. Onlar yukarıdan sarktılar. Belden aşağı bağlılar zaten helikoptere. İp falan sarktılar. Aşağıdan işte arkadaşlar, yaralı arkadaşı kaldırdılar ayaklarına falan. O şekilde zar zor bindirdik. Sonra beni aynı şekilde arkadaşlar kaldırdılar. Refakatçi olarak gideceğim için ben de aynı şekilde yukarı çekti beni de helikopter. O şekilde Diyarbakır Askeri Hastanesi'ne gittik. Tedavi derken ben ertesi gün tekrar şeye döndüm. Operasyon bölgesine helikopterle. Sonra işte köye bir terörist geliyor o gün, benim döndüğüm gün.
Silahın tesisatını uzak bir noktada bırakıyor. Köylünün evine geliyor, diyor ki beni komutana götürün, askere götürün diyor. Teslim olacak. Teslim olacağım ben diyor. Onlar da alıyorlar, operasyon komutanının yanına getiriyorlar. Gruptan bir terörist teslim olmuş ve bütün bilgileri ilk ağızdan anlatmış oluyor. Filan yerde 3 kişi var diyor, şu kadar kişiydik diyor. Dünkü çatışmada 10 kişi kadar arkadaşımız öldü diyor. Toplamda 24 kişilik bir grup. 10 küsür tanesi orada öldü diyor. 3 kişinin ayakları kangren olmuştu, kesilmek üzereydi, yürüyemiyorlardı. Onları filan yere bıraktık, sığınağa sakladık diyor. Sonra grubun geri kalan kısmı şurada diyor. Gerekli bilgileri veriyor. Hemen hızlı bir planlama yine. Şansımıza hava açık, helikopter faaliyeti oluyor. Şubat ayı olmasına rağmen. Ertesi gün de planlama yapıldı. Şenyayla bölgesi dedim ya, hani Şenyayla'ya gidecek bunlar diye. O tarafa doğru yaklaşmışlar. Helikopterler bizi gidiş istikametlerinin öndeki bir noktaya attı. Onu da anlatayım. Şimdi helikopter yine ineceği yer yok, bizi havadan atıyor. Sırt çantasını atıyorsun aşağıya önce, sonra kendin aşağıya atlıyorsun. Patır patır atladık. Atlayan ok gibi saplanıyor karın içerisinde. Şuraya kadar kar. Elinde silahın. Helikopterin işte kalkmasını bekledik. Rüzgarı kesilsin, kar savrulması kesilsin falan diye. Helikopter kalktı gitti. 10 tane adam karın içerisinde böyle sabitlenmiş. Kimse kıpırdayamıyor. Herkes birbirine bakıyor. Güler misin, ağlar mısın duruma? Yani orada nasıl yapacaksın işte, hani normalde şuraya kadar bir ayağın battığı zaman el yordamıyla falan şey yapıyorsun. Tüfeğin dipçiyle etrafımızdaki karı temizledik. Herkes kendini kurtarmaya çalışıyor karın içerisinde. İşte ileri geri giderek, sağ sol yaparak falan bulunduğumuz yeri genişledik. Zar zor o saplandığımız karın içerisinden çıktık. Gitmemiz gereken nokta bir 100 metre kadar ileride dere yatağını gören bir nokta. Biz yarım saat oldu, 45 dakika oldu, hala gidemedik. 30-40 metre, 50 metre en baba mesafe aldık. Orada Kobra helikopterler geldi. Kobra helikopterler alçak uçuş yaparak teröristlerin ayak izlerini takip ediyor. Haklarını teslim edeyim. Gerek Kobra gerek Sikorsky helikopterlerimizin isimsiz kahramanlardandır onlar. Derin içerisinde pilotlar ayak izlerini tespit ediyor. Sonra bir uçuş daha, bir tespit daha derken grubu yaklaşık işte 10'a yakın bir grubu pilotlar çıplak gözle görüyorlar kendi gözleriyle. Ondan sonra gereğini yapıyorlar. Tesis muhaberesinde pilotlar işlem tamam, efendim hepsi etkisiz hale getirildi falan filan dediler. Biz hangisine birine sevinelim bilemiyoruz ki. Grup imha edildi. Mutluyuz. O grubun tamamı imha edildi. Mutluyuz. Bir de önümüzde 40-50 metre mesafe var, gideceğiz. Yani gidemiyoruz bir türlü, oraya gitmeyeceğiz. Ona mutluyuz. Oh be dedik, kurtulduk. Çağrı yaptılar bize, uygun bir yere geçin, helikopterle sizi alacağız dediler falan. Ertesi gün gelip bizi aldılar. Öyle yani. Abi bu arada Ayıboğan dediniz, derken de gözünüzün dolduğunu hissettim. Rahmet dediniz, şehit mi olmuştu? Şehit oldu, evet. Anlatırsanız çok severim. Nasıl biriydi Ayıboğan? Ayıboğan Sizin komutanınız değil mi? bizim tim komutanımızdı, evet. Bizim tim komutanımızdı. Ta askeri lise yıllarında güreşçiymiş. Sonra Hava Harbi Okulu'na gitmiş. Detayı kaçırmayalım, Hava Harbi Okulu diyorum. Havacı temin olarak mezun olmuş. Güreş yaptığı yıllarda önde gelen rakibini patır kütür devirirmiş. Kiminin işte boynunu kırarmış, kiminin kolunu kırarmış. Güreş esnasından bahsediyorum. Oradan o lakabı vermişler, Ayıboğan demişler ona. Bu teğmen olduktan sonra işte kendi isteğiyle jandarmaya geçmek istiyor. Ve jandarma sınıfına geçiyor. O dönem itibariyle jandarmada personel ihtiyacı olduğu için diğer kuvvetlerden böyle personel takviyesi yapılıyordu. Komando oluyor vesaire. Sonra işte Özel Harekat Timi'ne atılıyor. 1993 yılında bize 1. Özel Harekat Tim Komutanı olarak atandı. Doğal olarak bizi soruşturuyoruz. Kimdir bu adam ya falan. Oho Ayıboğan diyorlar. O yandınız siz falan diyor. Kimi böyle gözümüzü korkutuyor. Kimi o şöyle iyidir, böyle iyidir diyor. Foça'ya kursa gittik. Orada bir 3 hafta yeni gelen personelle birlikte kaynaşma eğitimi göreceğiz. Oradan tekrar Muş'a döneceğiz. İlk tanıştığımızda Foça'da yani dedik ya bu ne kadar lakayt adam ya. Disiplinsiz. Hiçbir kuralı tanımıyor falan. Bundan işimiz var falan diyoruz biz kendi içimizde. Yok. Keşke diğer timde görev yapsaydık falan diyoruz. Kendi içimizde arkadaşlarla böyle şey yapıyoruz. Biraz mesafeliyiz yani. İlk 1-2 hafta ya da bir hafta değil. Fazla sürmedi kaynaşmamız. Sonradan öğrendik ki evet. O dev gibi cüssesinin içerisinde bebek gibi bir kalbi olan bir adam. Hikayesini öğrendik. Azmini gördük. İsmi neydi komutanım? İsmail Moray. Allah rahmet eylesin. Necla annemize ve abilerine, kardeşine hürmetlerimi iletiyorum buradan.
Tabii zaman içerisinde kaynaştık, daha çok sevdik kendisini. İdeal bir komutandı. O bizim için sadece tim komutanı değildi. O bizim arkadaşımızdı, babamızdı. Yani ne bileyim, buddy'mizdi, her şeyimizdi. Yani öyle bir bağ oluştu bizde. Mesela bir gün bir karakola gittik. Karakol komutanı bir tepsi yemek göndermiş tim komutanımıza. Yemek saatiydi. Dedi bu ne? İşte karakol komutanımız yemek gönderdi. Bir kişilik mi? Evet komutanım, bir kişilik. Getir lan bunu dedi. Biz burada 15-16 kişiyiz dedi. Varsa 15 kişilik yemeğiniz karakol komutanına söyle hepimize getirsin. Yoksa ben tek başıma yemek yemem dedi. Yani bunlar, bu ve buna benzer belki küçük şeyler. İşte komutanlık burada belli oluyor. Atanmayla, rütbeyle falan olmuyor. Daha çok şey anlatırım da. Böyle bir kahramandı. Gene güzel bir şey anlatayım. Muş Bulanık'a gittik. İlk görevimiz, ilk gece Bulanık'taki ilk görevimiz. Bulanık'ın dışında bir noktaya gideceğiz. Orada pusu görevi icra edeceğiz. Bulanık ilçesinin basılacağına dair sürekli duyumlar yoğunlaştı. İlçeden çıktık. İlçe bitti. Işık, aydınlık vesaire bitti. Hafif bir tepelik bir alan var. O tepelik alana çıkacağız. Yoldan gidiyoruz. O alanın ilerisinde bir yerde pusu görevi icra edeceğiz. En önde Ayıboğan var. Bizde timin içerisinde şöyle bir gelenek vardı. Bir görevde bir unsur öncüdür, diğer görevde diğer unsur öncüdür. Anlatabildim mi? Ya haksızlık olmasın diye. O gün diğer unsurumuz öncüydü. Ben arkadaki unsurdaydım. Gitgide tempomuz düşmeye başladı. Tesis muhaberesi yapmıyoruz. Tesis susması yapıyoruz. Anlamıyorum. Yani iyice tempomuz, hızımız düştü. Normal tim ilerleme hızında değiliz. En son bir yerde durduk. Öne doğru ilerledim. Dedim, ne oldu arkadaşa? Abi dedi şey yok. Ayıboğan yok. Önümden gidiyordu birden kayboldu dedi. Nasıl olmaz lan dedim. Abi yok dedi. Yani bilmiyorum dedi. Yani tesiste muhabere de o ana kadar yapmıyoruz dedim. Daha dur dedim. Ya, derhal çağrı yaptık. Tesis sessizliğini bozmuş olduk yani. Neredesiniz? Ben buradayım, siz neredesiniz? Şimdi gecenin karanlığında yön tarifi, yol tarifi mümkün değil ki. Silahımızdaki pointer'ı yakıyoruz. Görüyor musunuz pointer'ı? Hayır görmüyorum. Siz yakın. Ben de sizinkini görmüyorum. Lan yavaş yavaş yani komutanım diye böyle ses vermeye başladık. Duyuyor musunuz diye. Ses mesafesinde de değil. Neyse olacak gibi değil. Komutan dedik bulunduğumuz yerden atış yapın dedi. Havaya birkaç el. Tamam dedi. Birkaç el ateş etti. Kabaca istikametini öğrendik. Bizden yaklaşık 1 kilometre ileride. Siz de atış yapın, ben de sizin yerinizi öğreneyim dedi. Biz de atış yaptık. O da bizim yerimizi öğrendi. Bekliyoruz komutanım dedi. Beklemeyin dedi. Dönün siz böyle dedi, ben kendi başıma gelirim dedi. Olur mu öyle dönmek falan? Israr etti, dönün dedi, emir veriyorum dedi. Peki emredersin dedim ama dönmedik biz tabii. Uygun bir yere kadar bir 150 metre geriye gittik, onun gelmesini bekliyoruz. O yaklaşıyor, onunla birlikte köpek sesleri de yaklaşıyor. Yani o ilçenin başıboş köpekleri o bölgedeymiş. Ayıboğan'ın olduğu alandaymış. Ayıboğan'a saldırıyorlar. Ayıboğan bir iki el havaya ateş etti falan. Köpek sesleri kesildi. En son böyle sinirli bir şekilde geldi ama şeye de vermiyor. Bozuntuya da vermiyor. Biz de bir şey demiyoruz yani burada ciddi bir durum var yani. Dedi ne yapıyoruz dedik. İşte zaten pusunun gizliliği gitti. İşte yer değiştirelim. Sabaha kadar oynak pusu yapalım dedik. Sabah 3'e 4'e kadar her neyse. Farklı bölgelerde yarımşar saat, 10'ar dakika böyle durmak suretiyle oynak pusu icra ettik. Döndük. Ertesi gün komutanım silah bakımı yapıyoruz. Komutanım şimdi şey diyor, daha doğrusu kendisi diyor. Ulan diyor gidiyorum diyor. Arkamdan hiç ses gelmiyor. Ulan ne güzel timim var diyor ya. Timimle gurur duyuyorum ben diyor. Helal olsun diyor. Boşuna almamışız Foca'daki eğitimi falan filan diyor. Ben de sizden gurur duyuyordum falan diyor bize böyle. Tabii artık şakaya vurduk biz de. Ya komutanım nasıl oluyor da koca timi kaybediyorsun? Hadi biz bir kişiyi kaybettik, sen koca timi kaybettin falan diyoruz. Böyle takılmıştık. Böyle de güzel bir anımız vardı kendisiyle. Ama maalesef daha sonraki bir çatışmada şehit verdik kendisine. Sizin timinizde miydi şehit olduğunda? Tabii Bitti bizim tim komutanımızdı. İşte bu anlattığım olaydan kaç ay sonradır? 6-7 ay sonra falandır herhalde. Allah rahmet eylesin. Amin, amin. O şad olsun. Komutanım konuşacak çok konu var ama artık bunları biraz parça parça konuşalım istiyorum. Size şunu sormak isterim. Şimdi dediniz ya orada komutanımız söyledi, sessizlik vardı ve bu benim hoşuma gitti. Ses disiplini, çöp disiplini, başka disiplinler çok önemli oluyor askerlikte. Operasyon anlarında böyle sizi çok zorlayan, dikkat ettiğiniz neler vardı ve
böyle gerçekten kurtarıcı oluyor mu? Çöp disiplini yapmak, ses disiplini yapmak. Dinlemek isterim sizden. Şimdi çöp disiplini, ışık disiplini, ses disiplini. Ben daha sonra bir şey daha ekledim buna. Tuvalet disiplini. Gerçekten hayati bir şeydir o da. Özellikle geceyi düşünün. Gecenin sessizliğini düşünün. Rüzgar yok. Ne bileyim. Çıt yok. Bazen ne diyeyim, küçük bir ıslık ya da küçük bir minik bir ses tonuyla yaptığın konuşma metrelerce, onlarca, yüzlerce metre ileriden duyulabiliyor. Bazı günde oluyor ki bağırsan yanındakine sesini duyuyor. Öyle bir fırtına oluyor, öyle bir tipi oluyor falan filan. Ama işte bu özellikle bu sakin havalarda ses disiplini çok önemli. Bir, duyulmamak için, iki, duymak için. Duyacaksın. Özellikle sabit bir mevcide pusu görevinde vesaire duyacaksın. Yürürken de kritik bir bölgeden geçiyorsun. Sağında, solunda, üstünde, altında her neyse bir yerlerden bir ses geldiği zaman onu duyabilmelisin. Mesela teröristlerin bir taktiği vardır. Özellikle baskınlarda kullanırlar onu. Ayakkabı giymezler. 5-10 kat çorap giyerler ses çıkarmasın diye. Yani teröristlerin taktiğidir bu. Yani ses çok önemlidir. Işık disiplini yine hakeza öyle. Bir sigara ışığı kilometrelerce öteden görünebiliyor. Bir çakmak, bir kibrit ışığı kilometrelerce öteden görünebiliyor. Bunlar olmazsa olmazlardır. Yani beden dahi, yüz, eller vesaire benimki değil ama parlamaz. Bazı arkadaşlar öyledir. Parlar ay ışığında. Onun için böyle falan yaparlar yani. Tabii bir kısmı şov için yapıyor ama beden dahi parlar. Ne de en çok şuralar parlar misal. Buralar parlar. O yüzden boya sürülüyor. Yani. Silah teçhizatın parlar. Yani. Silah teçhizat deyince ses disiplini o da dahildir. Mesela ses çıkaracak bütün emareleri sabitlersin. Mesela dikkat edilir mi bilmiyorum. Tabancada, işte bıçakta, komando bıçağında ucunda ip sarkar. O niye içindir? Niçin? İşte arazide intikalde bağlarsın onunla hareket edip ses çıkarmasın diye. İp o kadar çok şeye yarar ki. Bir tane görevi de odur ya zaten. Bıçak için de aynı şekilde. Süs falan değildir onlar. Onlar ihtiyaçtır. Yani ses disiplini dedik, ışık disiplini dedik, çöp disiplini. Yediğini, içtiğini ya da çöpünü orada bırakırsan sen oraya kendin hakkında bilgiler bırakmış oluyorsun. Mutlaka ve mutlaka iz bırakmayacaksın. Gerekirse çöpü sırt çantana alacaksın, taşıyacaksın. Ya da gömme, imha etme şansın varsa orada gömeceksin. Yakacaksın, bir şekilde imha edeceksin. Bir, emniyet. İki, çevre temizliği. Düşünsenize bir bölgede binlerce, yüzlerce asker var, operasyon yapıyor vesaire. Bir dünya şey tüketiyor. Hani bazı piknik alanlarına gideriz. Özellikle pazartesi günleri. Hafta sonu piknikçiler gelmiştir, kampçılar gelmiştir, ortalığı batırmıştır, gitmiştir yani. Çöpünü sağa sola bırak. Öyle bir araziyle karşı karşıya kalırız o zaman. O da önemlidir. Ne dedik bile tuvalet disiplini değil mi? Ya o da önemlidir. Hayati bir şey bu. Beden alışıyor ya, bedeni disipline ediyorsun bazı şeyleri. Yani öyle her canın istediği zaman o ihtiyacını göremezsin. Görme lüzum ettiği zaman emniyetli bir şekilde göreceksin. Bir nöbet bekleyecek, yerin çok güvende olacak gibi değil mi? Az önce bir bahis geçti ya. Evet, tim komutanımız, affedersiniz orada tuvaleti yaparken sen onun emniyetini alıyorsun. Ya da timden bir tane başka bir tuvalet ihtiyacı yaparken üst hemen onun sağında solunda uygun bir yerde emniyetini alır. Ya bunlar hayati şeyler, öyle söyleyeyim. Abi çok teşekkür ederim. Devam edeceğim sorularıma. Şimdilik burada noktalayalım. İlerleyen içeriklerde takipçilerimiz de sizi daha yakından tanımış olacak. Soracağım çok soru var. Sizden dinlemek istediğim çok şey var. Eklemek istediğiniz bir şey var mı şimdilik? Yani anlatacak, söyleyecek çok şey var tabii ama sıkmak da istemiyorum. Sen merak ettiklerini sen sorarsan ben cevaplayayım. Tamam, biz sıkılmayız komutanım. İlerleyen içeriklerde Gazete takipçileri sizi çok daha yakından tanıyacak. Şimdilik teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Ben teşekkür ederim. GZT olarak Yaptığımız işi önemsiyoruz ve çok çalışıyoruz. Amacımız da GZT YouTube kanalını 1 milyon aboneye ulaştırmak. Bu da sadece sizin katkılarınızla mümkün. Abone ol butonuna tıklayarak 1 milyon yolculuğumuzda Bize destek olabilirsiniz. Bir kişiden ne olur demeyin. bizim için çok önemli.